Hayatımızda en büyük dönüşümleri yaratmak için ihtiyaç duyduğumuz şey nedir? Bu soruyu kendimize sorduğumuzda, çoğu zaman aklımıza gelen ilk cevaplar dış etkenlerle ilgilidir. Daha iyi bir iş, doğru insanlar, şanslı bir fırsat. Ancak, gerçekte değişimin anahtarı dış dünyada değil, içimizde yatar. Ve bu içsel yolculuğun haritasını çizerken, kuantum fiziğinin şaşırtıcı gerçekleri bize rehberlik edebilir. Joe Dispenza'nın öğretilerinden ilham alarak, bugünden itibaren kendi zaman çizginizi nasıl yaratabileceğinizi keşfetmeye ne dersiniz? Kuantum alan teorisi bize, her şeyin mümkün olduğu sonsuz bir olasılıklar alanı sunar. Bu alan, evrende var olan her şeyi bir arada tutan görünmez bir enerji ağıdır. Daha da ilginci, bu enerji alanı sadece fiziksel gerçekliği değil, düşüncelerimizi, duygularımızı ve niyetlerimizi de kapsar. Yani, geleceğimiz yalnızca aldığımız kararlarla değil, bilinçli veya bilinçsiz şekilde yaydığımız enerjiyle şekillenir. Eğer bugün hayatınızda sıkışmış, yönsüz ya da kaygılı hissediyorsanız, bu durum geleceğinizin kaderi olmak zorunda değil. Çünkü bu alan, size yeni bir hikaye yazma fırsatı sunar. Peki, bu nasıl gerçekleşiyor? Kuantum alanında her bir düşüncemiz ve duygumuz bir titreşim yaratır. Tıpkı bir radyo frekansı gibi, hangi enerjiye ayarlıysak, o enerjiye uygun deneyimleri yaşamımıza çekeriz. Ancak çoğumuz, geçmişin anıları ve duygusal yükleriyle o kadar meşgulüz ki, enerji alanımızı aynı frekansta sabit tutarız. Bu da hayatımızın sürekli aynı döngüler içinde dönüp durmasına neden olur. Öyleyse, geçmişin zincirlerini kırmak ve yeni bir zaman çizgisi yaratmak için ne yapmamız gerekiyor? İlk adım, bugüne kadar nasıl düşündüğümüzü ve hissettiğimizi fark etmektir. Bilinçsizce taşıdığımız duygusal alışkanlıklarımız, aslında bizi geçmişe bağlayan en güçlü zincirlerdir. Eğer sürekli olarak endişeli, öfkeli ya da hayal kırıklığına uğramış hissediyorsanız, bu durum yalnızca zihninizde değil, bedeninizde de bir kimyasal bağımlılık yaratır. İşte bu yüzden değişim, sadece karar vermekle değil, o karara uygun bir zihinsel ve duygusal dengeyi yaratmakla başlar. Ancak burada en kritik nokta şudur. Değişim, yalnızca gelecekte bir şeylerin daha iyi olmasını umut etmekle değil, kendinizi o gelecekteki haliyle hissetmekle mümkündür. Kuantum alanında enerji önce gelir, madde ise onun ardından şekillenir. Eğer bugün sevgi, neşe, bolluk ya da özgürlük hislerini gerçekten deneyimlemiyorsanız, bu enerjilere ayak uydurmanız imkansız hale gelir. Joe Dispenza'nın deyimiyle, zihniniz gelecekte olabilir. Ancak bedeniniz geçmişte takılı kalmışsa, değişim asla gerçekleşmez. O zaman kendimize şu soruyu sormalıyız. Gelecekteki ben kim olmak istiyorum? Ve daha da önemlisi, bugün bu kişi gibi hissetmek için ne yapabilirim? Kuantum alan, sadece teorik bir konsept değil, uygulaması olan bir gerçekliktir. Bir sonraki adımda, bu alana nasıl uyum sağlayabileceğinizi ve kendi zaman çizginizi nasıl yeniden inşa edebileceğinizi konuşacağız. Ama önce, bu teorinin derinliklerini biraz daha anlamaya çalışalım. Düşünün ki, zihniniz bir proje tahtası. Şu anki hayatınız, o tahtada geçmişte çizilmiş bir planın sonucudur. Ancak çoğumuz, bu tahtaya tekrar aynı desenleri çizeriz. Aynı düşünceler, aynı duygular ve aynı eylemler. Kuantum alan teorisi bize, bu döngüyü kırmak için tahtamızı temizleme ve yeni bir tasarım yaratma şansı verir. Peki, bu nasıl mümkün olur? Öncelikle, bugünkü gerçekliğinizi yaratan düşünce ve duygularınızı fark etmeniz gerekiyor. Çünkü onlar, sizin mevcut frekansınızı belirliyor. Hayatımızda sık sık karşılaştığımız bir sorun, enerjimizi yanlış yere yönlendirmemizdir. Geçmişteki pişmanlıklar veya gelecekteki endişeler, bizi şimdiki anda enerjimizi odaklamaktan alıkoyar. Kuantum alanında ise en büyük güç, şu anda bulunur. Şimdiki an, geçmişin enerjisini çözebileceğiniz ve geleceğinizi şekillendirebileceğiniz tek yer ve zamandır. Eğer zihniniz sürekli geçmişin hayaletleriyle veya geleceğin korkularıyla meşgulse, enerjinizin büyük bir kısmı bu iki uç arasında dağılır. Ancak enerjinizi şimdiki ana geri çağırmayı öğrenirseniz, hayatınızda gerçek değişimi yaratma gücüne sahip olursunuz. Bunu yapmanın yollarından biri meditasyondur. Meditasyon, zihni ve bedeni yeniden hizalamak için güçlü bir araçtır.
Meditasyon sırasında geçmişteki olaylara yüklediğiniz duygusal anlamları bırakabilir ve kendinizi yeni bir enerjiye uyumlamak için bir boşluk yaratabilirsiniz. Bu boşluk, kuantum alanın sıfır noktasıdır. Yani, tüm potansiyellerin kaynağıdır. Meditasyonda zihninizde istediğiniz geleceği net bir şekilde canlandırabilir ve bu geleceğin enerjisini hissetmeye başlayabilirsiniz. Dispenza, bu süreçte en önemli şeyin duygusal deneyim olduğunu vurgular. Yani, hayal ettiğiniz geleceği yalnızca zihninizle değil, yüreğinizle de hissetmelisiniz. Örneğin, gelecekte kendinizi özgüvenli, huzurlu ve başarılı biri olarak görüyorsanız, bunu hissetmenin yollarını şimdi yaratmanız gerekir. Gözlerinizi kapatın ve o haliyle nasıl hissettiğinizi hayal edin. Bu duygu sizin için bir gerçeklik gibi gelene kadar bu pratiği yapmaya devam edin. Zihniniz ve bedeniniz bu yeni frekansı benimsemeye başladığında, kuantum alanında yaydığınız enerji değişir. İşte o zaman, hayatınızda o frekansa uygun yeni fırsatlar ve deneyimler belirmeye başlar. Ancak burada kritik bir nokta var. Eski enerjilere geri dönmekten kaçınmak. Düşüncelerimiz ve duygularımız, bir mıknatıs gibi eski alışkanlıklarımıza geri dönmek ister. Özellikle stresli veya zor bir durumla karşılaştığınızda, eski tepkilerinize geri dönmek kolaydır. Ancak kuantum alanında yaratıcı olmak, bu eski frekanslara kapılmak yerine, bilinçli bir şekilde yeni frekansınızı korumayı gerektirir. Bu da ancak farkındalık ve disiplinle mümkündür. Hayatınızdaki değişimin ipuçlarını görmeye başladığınızda, bunun bir tesadüf olmadığını anlayacaksınız. İnsanlar, fırsatlar ve olaylar, tam da ihtiyacınız olduğu anda hayatınıza girmeye başlayacak. Çünkü artık eski döngülerde sıkışıp kalmıyorsunuz. Enerjinizi ve odağınızı yeni bir gerçeklik yaratmaya adadınız. Ancak burada işler bitmiyor. Sonraki adımda, bu yeni enerjiyle nasıl tutarlı kalacağınızı ve hayatınızdaki dönüşümü nasıl sürdürülebilir hale getirebileceğinizi konuşacağız. Hayatımızda dönüşüm yaratmanın en önemli aşaması, bu değişimi sürdürülebilir kılmaktır. Birçoğumuz, kısa süreli motivasyonlarla harekete geçeriz. Yeni bir hedef belirlediğimizde başlangıçta oldukça heyecanlı ve kararlı hissederiz. Ancak günlük hayatın akışı, stres ve eski alışkanlıklarımız, bu kararlılığı hızla zayıflatabilir. İşte burada kuantum alanında istikrar sağlamak devreye girer. Yeni bir zaman çizgisi yaratmak, yalnızca bir kez hissettiğimiz olumlu duygularla değil, bu duyguları sürekli olarak besleyebilme kapasitemizle ilgilidir. Joe Dispenza'nın yaşamın meditasyonu dediği kavram, tam da bu noktada kritik bir rol oynar. Meditasyon yalnızca oturup gözlerimizi kapattığımız bir pratikten ibaret değildir. Asıl iş, meditasyon sırasında hissettiğiniz enerjiyi gün boyunca taşıyabilmektir. Bir kez kendinizi sevgi dolu, özgüvenli veya huzurlu hissetmeyi başardıysanız, bu duyguyu günün geri kalanına yaymayı öğrenmelisiniz. Bu, bir kası çalıştırmak gibidir. Başlangıçta zor gelebilir. Ancak pratik yaptıkça kolaylaşır ve doğal hale gelir. Bu süreçte karşılaşacağınız en büyük zorluk, dış dünyanın size sunduğu gerçeklik sinyalleridir. Örneğin, meditasyonda bolluk enerjisini hissetmiş olabilirsiniz. Ancak gün içinde bir fatura ya da maddi bir zorlukla karşılaştığınızda, hemen eski korkularınıza geri dönme eğilimi gösterebilirsiniz. İşte bu noktada, kendinize şu hatırlatmayı yapmanız gerekir. Gerçeklik, enerji değişimlerinin ardından gelir. Eğer frekansınızı aynı seviyede tutmayı başarırsanız, hayatınızdaki fiziksel gerçeklik zamanla buna uyum sağlayacaktır. Bu, sabır ve güven gerektiren bir süreçtir. Kuantum alan, size her şeyin hemen gerçekleşeceği bir sihirli değnek sunmaz. Ancak, enerjinizi tutarlı bir şekilde odakladığınızda, o enerjiyle uyumlu sonuçların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Dispenza'nın bu konuda söylediği gibi, kim olduğunuz, evrenin size nasıl yanıt verdiğini belirler. Yani, bir durumla karşılaştığınızda eski benliğinize geri dönmek yerine, yeni enerji kimliğinize tutunmayı öğrenmelisiniz. Bu noktada, günlük yaşamınıza bazı pratik alışkanlıklar eklemek çok faydalı olabilir. Her sabah ve her akşam, birkaç dakikanızı kendi ideal geleceğinizi hissetmeye ayırın. Sadece hayal etmekle kalmayın. O gelecekte olduğunuzu tüm hücrelerinizde hissedin. Bu, beyninizde ve bedeninizde yeni sinirsel bağlantılar oluşturur. Aynı şekilde,
Gün boyunca enerjinizi düşüren düşünce ve duyguları fark ettiğinizde, kendinize yeniden ayar yapma şansı tanıyın. Küçük nefes egzersizleri veya birkaç dakikalık farkındalık molaları, enerjinizi yeniden hizalamanıza yardımcı olabilir. Bir başka önemli nokta da, çevrenizi değerlendirmektir. Hayatınızdaki insanlar ve alışkanlıklar, enerjinizi yükseltiyor mu, yoksa eski frekansınıza geri dönmenize mi neden oluyor? Kuantum alanında yaratıcı olmak, çevresel faktörlerin farkında olmayı ve gerekirse bu faktörleri değiştirmeyi gerektirir. Kendinizi destekleyen, ilham veren ve sizi büyüten bir çevre yaratmak, bu yolculuğunuzu çok daha kolay ve keyifli hale getirebilir. Son olarak, unutmayın ki bu bir yolculuktur. Her adımda daha bilinçli, daha dengeli ve daha güçlü bir enerji kimliğine sahip olursunuz. Zaman çizginizi yaratma sürecinde, her küçük değişim bir sonraki büyük dönüşümün temelini atar. Ve bu yolculukta attığınız her adım, yalnızca geleceğinizi değil, aynı zamanda bugününüzü de zenginleştirir. Çünkü kuantum alanının sırrı şudur: gelecek, şimdiki anın frekansıyla yaratılır. Yani, ne kadar parlak bir geleceğe sahip olmak istiyorsanız, bugün o kadar parlak bir enerji yaymaya odaklanmalısınız. Bu noktadan sonra yapmanız gereken tek şey, harekete geçmek ve sabırla, kararlılıkla bu yeni enerji kimliğine bağlı kalmak. Geleceğiniz zaten orada sizi bekliyor. Şimdi, o geleceğe doğru bir adım atma zamanı.